Merhaba, Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün de sizlerle yakadan başlamalı bluz çalışması yapacağız. Ben şöyle robamızı tamamladım. Bluzumu henüz bitirmedim. Bu şekilde beden birleştirmesini yaptım. Zaten kısa kollu bir bluz çalışması. Bundan sonra sıraları tekrar ederek sizler bluzunuzu tamamlayabilirsiniz. Dilerseniz uzun kollu da yapabilirsiniz. Videonun içerisinde onu da göstereceğim. Şimdi burada ben Alize'nin Diva ipini kullanarak roba çalışmamı ördüm. 3,5 milimetre tığ kullanarak yaptım. Şimdi burada Alize Diva gibi ince ipleri kullanmak isteyenler, yani aynı metre uzunluğuna sahip ipleri kullanmak isteyenler yakada sayıları biraz daha farklı başlayacağız. Burada ben birkaç tane deneme yaptım ve 38-40 beden çalışırsanız benim kullanmış olduğum tığ numarasıyla aynı sayılarla başlayabilirsiniz. Şimdi sizlerle örnek çalışması için Alize Cotton Gold ile roba çalışmamıza başlayacağız. Burada başlamış olduğum aynı sayılarla başlayacağım. Sadece tığ numaramızı 4 milimetre olarak kullanacağım. Dolayısıyla sizler 38-40 beden çalışıyorsanız aynı sayılarla, yani benim şu anda örnek çalışmasına başladığım sayılarla başlayabilirsiniz. Genel olarak yakadan başladığımız modellerde hep aynı sayıyla başlayıp bedenimizin ölçüsünü sıralar ekleyerek yapıyoruz. Fakat burada Alize Diva ipi ince olduğu için ve kullanacağımız tığ numaraları kişiden kişiye değişebileceği için burada 38 ile 40 bedenin üzerinde örmek istiyorsanız ona göre yakada farklı sayıyla başlamamız gerekiyor. Modelin yapısından dolayı fazla sıra sayısı eklediğimiz zaman burada sıralarımız üzerimizde yığılma yapıyor. Yani burada oturmuyor tam bedenimize. O yüzden biraz daha sayıları fazla başlamamız gerekiyor. Yani sizler 38-40 beden için Alize Diva ile örecekseniz 3 veya 3,5 milimetre tığ kullanacaksanız o zaman aynı sayılarla başlayabilirsiniz. Eğer tığ numaranız daha küçük olacaksa, yani 2,5 ya da 3 milimetre tığ numarası kullanacaksanız ve daha büyük beden, yani 40 bedenden daha büyük örmek istiyorsanız o zaman yakada sizlere sayıları vereceğim. Biraz daha büyük başlamamız gerekiyor. Bunun sebebi ipimizin ince olması. Şimdi tabii ki Alize Cotton Gold ya da aynı metre uzunluğuna yakın diğer koton iplerle çalışırsanız da yine buradaki aynı sayılarla başlayacağız. Sadece tığ numaramı ben 4 milimetre olarak kullanacağım. 3,5 milimetre kullanırsanız da eliniz gevşekse yine ona göre sizler de ölçerek ilerleyebilirsiniz. Şimdi normalde kullanmış olduğunuz, yani hangi ipi kullanırsanız kullanın. Eğer diyorsanız ki ben bu ipi 2 numarayla örüyorum, o zaman 2,5 veya 3,5 milimetre tığ kullanarak örmeniz gerekiyor. Çünkü biraz böyle ilmeklerimizin geniş olması bu dökümlülük yapısını verecek bize. O yüzden normalde kullandığınız hangi ipi kullanırsanız kullanın. Normalde kullandığınız tığ numarasından yarım veya bir numara büyük kullanırsanız model daha güzel duracaktır. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen yapımına başlayalım. Evet, bluzumuza başlamadan önce hemen burada yapmış olduğum robanın ölçülerini vermek istiyorum. Yaka genişliğimiz tam oldu. Yani çok açık değil. Tabii ki Alize Diva'ya göre söylüyorum. Şöyle esneme payı var. 24 santimetre genişliğinde oldu. 23-24 santimetre genişliğinde oldu. Böyle çok açık değil. Daraltmamıza gerek yok. Bu şekilde başlayabilirsiniz Alize Diva ile 3,5 milimetre tığ kullanarak 38-40 beden için. Kol altından şöyle göğsümüzün ölçüsü, esneme payımız var. 45 santimetre, 46 santimetre. Burada ipimiz topluyor. Şöyle 47-48 santimetrede oluyor. Çünkü rahatlıkla esneme payı var. Yani bu ölçülere göre 38-40 bedende dökümlülük payıyla tam olmuş oldu. Dediğim gibi 3,5 milimetre tığ kullanarak buradaki sayıları şimdi başlayacağız. Sizler tabii ki büyük beden yapmak istiyorsanız da sayıları farklı yapacağız. Şimdi ben Alize Cotton Gold kullanarak örnek çalışması yapacağım. Aynı yapmış olduğum robanın sayılarına göre yapacağım. O yüzden burada 4 milimetre tığ kullanarak aynı sayılarla başlayacağım. Sizler eğer Alize Cotton Gold'u daha küçük tığlarla örüyorsanız normalde yine 4 değil de 3,5'la örerseniz de yine uygun olacaktır. Şöyle 4,5 milimetre almışım. 4 milimetre.
Çünkü bazen herkesin elinin yapısı farklı oluyor. 4 milimetre ile öremiyor. Benim elim ne sıkı ne de çok gevşek. Her tığa göre, ipe göre ayarlayabiliyorum. O yüzden size bu şekilde detaylı bilgi vermeye çalışıyorum. Dediğim gibi siz bu ipi 3 milimetre ile örüyorsanız o zaman 3,5'la örmeniz gerekiyor. Şöyle hemen tığıma ilmek attıktan sonra 3 tane zincir çektim. Şöyle bir ip aldım. Yuvalar oluşturacağız. İlk zincirin içine battım. Buradan bir ilmek aldım. İlkinden tek, ikisini birlikte ve ikisini birlikte topladım. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Çok sıkı çekmeyelim zincirlerimizi. Elimizi olabildiğince gevşek tutalım. Burada yine şuradaki bakın tekrar gösteriyorum. 3 zincir çektim. Burada şu iki ilmeğin altından aldım. İlkinden tek, ikisini birlikte topladım. 1, 2, 3 zincir. 2 ilmeğin altından bir ilmek aldım. Tekrar ilkinden tek, ikisini birlikte topladım. Son kez gösteriyorum. Şöyle 3 zincir çektim. Buraya batıyorum. Tekrar ilkinden tek, ikisini birlikte topladım. Şimdi bu şekilde 40 tane yuva oluşturacağız. 1, 2, 3, 4 tane oldu. 40 tane yuva oluşturacağız. Burada da yine 40 tane yuva oluşturarak başladım. Sizler 3,5 milimetreden daha küçük tığ kullanarak ayrıca 38-40 bedenden büyük yapmak istiyorsanız Alize Diva ile burada 48 tane yuva oluşturmanız gerekiyor. Yakamız belki biraz açık olabilir. Onu daha sonradan toplayabiliyoruz. O sorun değil. 48 tane yuva oluşturmanız gerekiyor. Modelimiz bu şekilde düşüyor. 48'den de daha büyük başlayamıyoruz. Yalnız Alize Cotton Gold gibi koton iplerle çalışırken 40 tane yuva yaparak başlıyoruz. Yani bütün bedenler aynı sayıyla başlayabilir. Ben sadece Alize Diva için bu şekilde sayı veriyorum. Ve tığ numaranızı tabii ki 3,5'tan küçük kullanıyorsanız, yani burada 48 başlarsanız hangi beden olursa olsun en fazla 3 milimetre tığ kullanarak başlayabilirsiniz. Evet, şimdi ben hemen 40 tane yuva oluşturup tekrar geliyorum. Toplamda 40 tane yuva oluşturdum. Hemen şöyle bakın, zincirlerimiz alta gelecek şekilde şöyle düzeltiyorum. Aşağıya kadar hemen şöyle zincirlerimiz altta olacak. Bu şekilde şöyle düz bir şekilde çeviriyorum. Hemen burada birleştirme yapacağız. Şimdi burada zincir çekmeden hemen son yuvayı yaptıktan sonra burada şurada başlangıcımıza batıyorum. Buraya şöyle kaydırmayla sabitledim. Hemen bir zincir çektim. Şu ilk boşluğumuzun içine geleceğim. Şuraya. Hemen buraya batıyorum. Şöyle bir kaydırma daha yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Hemen ilk boşluğun içine bir ikili trabzan yaptım. Burada bir V boşluğu oluşturarak başladık. İlk önce ön bedenle devam edeceğiz. 2 zincir, zincirlerimizi gevşek çekelim. Olabildiğince elimizi gevşek tutarak örelim, daha güzel oluyor. Şimdi buraya hemen sıradaki boşluğa bir ikili trabzan. 2 zincir, sıradaki boşluğa bir ikili trabzan. Toplamda 12 tane ikili trabzan yapacağız. Aralarda 2 zincirimiz var. Şöyle 2, 4, 2 zincir, sıradaki boşluğa bir ikili trabzan. Şimdi ön bedenimizi örüyoruz. Şöyle 12. ikili trabzanımı yaptım. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Şu başlangıçtaki V boşluğumuzdan sonra toplamda 12 tane ikili trabzanımız var. Rengim şöyle açık renk olduğu için şu robamızı çekelim. Onun üzerinde şöyle daha iyi görünecektir. Evet, 12 tane
ikili trabzan yaptım. Eğer 48 tane yuvayla başladıysanız o zaman burada V boşluğundan sonra 14 tane ikili trabzan yapacaksınız. Şimdi burada yine 2 zincir çekiyorum. Hemen kolumuza devam edeceğim. Sıradaki boşluğa bir V boşluğu yapacağız. Tekrar 2 zincir, aynı yere bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde bir V oluşturduk. Tekrar 2 zincir. Şimdi kola başladık ve toplamda 6 tane ikili trabzan yapacağız. Yine 48 tane yuva ile başladıysanız burada da 8 tane ikili trabzan yapmanız gerekiyor. Evet, şöyle 6. ikili trabzanımı yaptım. Tekrar 2 zincir çektim. Sıradaki boşluğa bir V yapıyoruz. Yine bir ikili trabzan, 2 zincir. Tekrar aynı boşluğa bir ikili trabzan daha yaptım. Şimdi arka bedenle devam ediyoruz. Başlangıçta olduğu gibi 12 tane ikili trabzan yapacağız. Sırasıyla boşluklara. Aralarda 2 zincirimiz var. Evet, şöyle arka bedenin 12. ikili trabzanını yaptım. Tekrar 2 zincir. Bakın zincirlerimizi çekerken bu modelin özelliği 3 sıra arttırma yapacağız. 2 sıra arttırma yapmadan ilerleyeceğiz. O yüzden elimizi gevşek tutarak örmemiz gerekiyor. Şöyle zincirlerimizi mesafe vererek, yani şöyle biraz ilmeğimizi uzatarak zinciri çekersek daha iyi olur. Şimdi sıradaki yine boşluğa bir V yapıyorum. 2 zincir, tekrar bir ikili trabzan. Evet, şöyle yine arka beden içinde 12 tane ikili trabzan yaptım. Ben de tekrar sayacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Evet, şimdi yine kolumuzu yapacağım. 2 zincir çektim. Sıradaki boşluğa bir ikili trabzan. 6 tane ikili trabzan yapacağız. Zaten başlangıçta V boşluğumuz var. Evet, şöyle son ikili trabzanımı yaptım. Bakın ikinci kolumuzda bu şekilde 6 tane ikili trabzanımızı tamamlamış olduk. Şimdi 2 zincir ve başlangıçtaki V boşluğumuzun 1, 2, 3. zincire batıyorum. Hemen buraya şöyle kaydırmayla bağladım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. V boşluğumuzun içine bir ikili trabzan yapıyorum. Bu 5 tane zincirin 3 tanesi trabzanımız, diğer 2 tanesi de araya gelen zincirimiz. Tekrar 2 zincir, hemen sıradaki şu V boşluğumuzun trabzanın üzerine bir ikili trabzan yaptım. Burada ilk arttırmamızı yapmış olduk bu şekilde. Tekrar 2 zincir, sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan. 2 zincir, bir ikili trabzan. Bu sırada bütün trabzanların üzerine aralarda 2 zincir çekerek yine ikili trabzan yapacağız. Aynı şekilde 3. sırada da bu şekilde devam ediyoruz. Sadece köşelerde nasıl arttırma yaptığımızı gösteriyorum. Şimdi tekrar göstereceğim. Tekrar 2 zincir, bir ikili trabzan. 2 zincir, bir ikili trabzan ve boşluğunun olduğu yere kadar. Burada zincirlerimize dikkat edelim. Bu ilk sırayı ördüğümüz zaman şöyle gergin olmamasına dikkat ederim. Eğer gergin olduysa o zaman zincirlerinizi sıkı çekiyorsunuzdur. Eğer elinizi gevşetemiyorsanız tığ numaranızı yarım milimetre daha büyük kullanabilirsiniz. Evet, hemen hızlıca. Evet, tekrar V boşluğunun olduğu yere geldim. Şimdi burada artık işaretleyicilerimizi takmamız gerekiyor.
Bu arttırma yerlerimiz çok karıştırılmaya müsait. O yüzden mutlaka işaretleyici ya da çatal iğne herhangi bir şeyle bu köşelerinizi işaretleyin. Çünkü dediğim gibi her zaman farklı şekilde arttırma yapıyoruz. O yüzden köşeleri kaçırabiliriz. Şöyle başlangıca da bir tane takacağım. Evet. Şimdi burada son ikili trabzanımı yaptıktan sonra V boşluğunun olduğu yerdeyim. 2 zincir, hemen V boşluğunun ilk trabzanın üzerine bir ikili trabzan, 2 zincir, V boşluğunun içine bir ikili trabzan, tekrar 2 zincir. Şimdi sıradaki yine trabzanın üzerine bir ikili trabzan yaptım. Bakın bu şekilde arttırmamız. Sadece V boşluklarının içine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bundan sonra yine aynı şekilde devam edelim. Üçüncü sırada tekrar görüşüyoruz. Sırayı tamamladım. Başladığım yere tekrar geldim. Sonda 2 zinciri çektim. Burada yine 1, 2, 3. zincirin içine battım. Şöyle kaydırmayla bağladım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bu ortadaki trabzanımızın üzerine batıyorum. Buraya bir V boşluğu yapacağım. Bir ikili trabzan yaptım. 2 zincir ve tekrar bir ikili trabzan. Bakın bu şekilde. Burada 5 tane zincir. Ortadaki trabzanın üzerine bir V boşluğu. Tekrar 2 zincir. Hemen sıradaki trabzanın üzerine, bu köşedeki trabzanlarımız bunlar. Buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Burada arttırma yapmış oluyoruz bu şekilde. Tekrar sıradaki trabzanların üzerine 2 zincir çekerek devam ediyoruz. Hemen ikinci köşede de göstereceğim. Şöyle hızlı ilerleyeyim. Tekrar köşenin olduğu yere geldim. Bu arada söylemeyi unuttum. Birkaç tane sayı birlikte anlattığım için. Şimdi başlangıçta modelin kurulumunu yaparken burada büyük başlayanlar, yani 48 tane boşlukla başlayanlar için burada 14 tane ikili trabzan yapıp daha sonra V boşluğu yapacağını söylemiştim. Burada kol içinde 6 tane değil 8 tane yapıp daha sonra V boşluğu yapacak. Yani her bölümde 2 tane trabzan artmış oluyor. Bunun dışında farklılık yok. Hep aynı şekilde ilerliyor. Şimdi yine 2 zincir çektim. Bakın işaretleyicimin olduğu yere geldim. İlk trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Bu ortadaki trabzanın üzerine bir V boşluğu yapıyoruz. Burada işaretleyicilerimiz olmadığı zaman hep aynı şekilde 2 zincir bir ikili trabzan şeklinde karıştırabiliriz. O yüzden burayı unutmayalım. Şöyle ortadaki trabzanın üzerine V boşluğu yapıyorum. Aynı yere bir ikili trabzan daha yaptım. Bu şekilde. Tekrar 2 zincir ve trabzanların üzerinden devam ediyorum. Hep 2 zincir, bir ikili trabzan. Evet, bu sırayı tamamlayalım. Tekrar geliyorum. Üçüncü sırayı tamamladım. Şimdi dördüncü sırayla devam ediyoruz. Sonda yine 2 zincir çektim. Burada 1, 2, 3. zincirin içine battım. Buradan bir ilmek aldım. Şöyle kaydırmayla kapattım. Şimdi V boşluğunun içine gelmemiz gerekiyor. Artık iki sırada arttırma yapmadan ilerleyeceğiz. Hemen önce boşluğun içine şöyle bir kaydırma yaptım. İlmeğimi biraz gevşek tutuyorum. Daha sonra buradaki zincirin içine bir kaydırma yaptım. Tekrar boşluğun içine, V boşluğunun içine kaydırmayla geldim. 1, 2, 3 zincir çektim.
Hemen 2 ikili trabzan yapıyorum V boşluğunun içine. Şöyle ikincisi zincirimizle beraber 3 tane oldu. 2 zincir, zincirlerimizi gevşek çekelim. Tekrar buraya 3 ikili trabzan. Bu şekilde bir köşe oluşturuyoruz. Şimdi arada zincir çekmeden bir tane boşluğu atlayacağız. Sıradaki boşluğa yine aynı şekilde köşe yapacağız. Ya da şöyle 3 ikili trabzan, 2 zincir ve 3 ikili trabzan. Şöyle 2 zincir, aynı yere 3 ikili trabzan. Tekrar arada bir boşluğu atlıyorum. Sıradaki ikinci boşluğa yine 3 ikili trabzan, 2 zincir, 3 ikili trabzan. Şimdi bunu arttırma yerlerinde de aynı şekilde ilerleyeceğiz. Dediğim gibi iki sırada artık arttırma yapmayacağız. Hep aynı şekilde ilerleyeceğiz. Bu sırayı tamamladıktan sonra yeni sırada da aynı şekilde devam edeceğiz. Sadece başlangıcı yine göstereceğim. Burada hep bir boşluk atlıyoruz. İkincisinin içine 3 ikili trabzan, 2 zincir, 3 ikili trabzan yapıyoruz. Sadece köşelere geldiğimiz zaman karıştırmayalım. Eğer boşluk sayılarınız doğru olmadıysa, yani şaşırmış olabilirsiniz başlangıçta. Boşluk sayılarınızı başlarken mutlaka sayın. Bu 3 sırayı yaptığınız zaman köşelerdeki arttırma bölümlerinin doğru olup olmadığını da kontrol edin. Çünkü burada bir tane boşluğunuz eksik olursa o zaman model kurulumu tamamlanmaz. Şimdi hemen bakalım burada. O yüzden zaten daha ince iple yaptığımız zaman ikişer tane fazla başlıyoruz. Yani aradaki boşlukların çift sayı olabilmesi için. Evet, tekrar arttırma yerimizin olduğu yere geldim. Gördüğünüz gibi burada V boşluğumuz var. Hemen burada bir boşluğu atlıyoruz. V boşluğunun içine yine aynı şekilde devam ediyoruz. Yine burada da bir boşluğu atlayıp aynı şekilde sıradaki boşluktan devam ediyoruz. Hemen şöyle bakalım. Bu şekilde olacak. Sırayı tamamladığım başladığım yere tekrar geldim. Şimdi burada son grubumuzu yaptıktan sonra yine buradaki üçüncü zincirin içine şöyle battım. Kaydırmayla kapattım. Şimdi yine kaydırmayla köşe boşluğuna geleceğim. Hemen önce ikinci trabzanın, üçüncü trabzanın üzerine ve boşluğa geldim. Bu şekilde. Tekrar 3 zincir. Sadece başlangıcı gösteriyorum. Çünkü bu sırada da aynı şekilde ilerleyeceğiz. Tekrar 2 zincir. Yani bu iki sırada arttırma yapmadan hep aynı şekilde bir boşluk atlayıp bir tane bu şekilde köşe yapıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi başlangıcımız bu şekilde oldu. Hemen sıradaki 2 zincir boşluğuna, yani burayı atlıyorum. 2 zincir boşluğunun içine aynı şekilde 3 ikili trabzan, 2 zincir, 3 ikili trabzan. Burada daha da çok dikkat edelim. Bu aradaki 2 zincirlerimizi sıkı çekmeyelim, gevşek çekelim. Yani genel olarak zaten modeli biraz gevşek örerseniz çok güzel dökümlü durur. Böyle kalıp gibi durmasını istemiyoruz. Evet, bu sırayı da aynı şekilde tamamlayalım. Şimdi modelimizi tamamladık aslında. Modelimiz toplamda bu şekilde 5 tane sıradan oluşuyor. Yalnız ikinci 5 sırayı da birlikte yapacağız. Çünkü ikinci model sırasına başladığımız zaman arttırmalar biraz daha farklı olacak. O yüzden ikinci sıraları da tamamlayalım. Evet, ikinci tekrar sıramızı tamamladım. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın yaka genişliğimiz şimdi şöyle yapmış olduğum bu aynı sayılarla yapmış olduğum bluze göre gördüğünüz gibi biraz daha büyük oldu. Yani başta söylemiş olduğum gibi koton iplerle çalışırsanız, yani Alize Cotton Gold 330 metre uzunluğa sahip,
Buna yakın metre sayılarıyla çalışırsanız o zaman bu sayıda, yani başlangıcında 40 tane yuva olacak şekilde benimle aynı sayılarla ilerleyebilirsiniz. Dediğim gibi Alize Diva ile 38-40 beden için aynı sayıları yapıyoruz. Daha büyük bedenler için ise 48 tane boşlukla başlamamız gerekiyor. Evet, şimdi tekrar devam edelim. Burada hemen son yapmış olduğum şu köşemizden sonra şurada da kontrol etmek istiyorum. Şimdi burada hemen ilk yine 1, 2, 3. zincirin ilk trabzanın üzerine batıyorum. Burada kaydırmayla bağladım. Yine kaydırmayla 2 zincir boşluğumuza geliyorum. Köşenin olduğu yere. Şuraya. Şimdi buraya boşluğumuza geldim. 1, 2, 3, 4, 5. Bundan sonra şimdi modelimizin kurulumunu tamamladık. Bundan sonra her bu iki sırayı yaptıktan sonra ilk sıraya burada başladığım gibi başlayacağız. Şimdi burada 5 tane zincir çektim. Boşluğun içine bir ikili trabzan. 2 zincir, tekrar aynı boşluğa bir ikili trabzan. 2 zincir ve dördüncü kez bir ikili trabzan yapıyorum. Baştaki zincirle yaptığımız trabzanla beraber burada 4 tane ikili trabzanımız var. İlk sıranın arttırması bu şekilde olmuş oluyor. Evet, hemen şöyle kadrajdan çıkıyorum. Şimdi arada yine 2 zincirimiz var. Hemen 2 zincir çektim. Zincirlerimizi gevşek çekelim. Sıradaki 2 zincir boşluğuna bir V boşluğu yapacağız. 2 zincir, tekrar bir ikili trabzan. Bu şekilde. Tekrar 2 zincir, sıradaki 2 zincir boşluğuna bir ikili trabzan, 2 zincir, tekrar bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir, sıradaki boşluğa bir V boşluğu yapıyoruz. Tekrar 2 zincir, yani V boşluklarının arasında da 2 zincirimiz var. 2 zincir boşluklarımızda da yine V boşluklarımız var. Hemen kol ayrımının olduğu yere kadar geleceğim. Çok hızlı ilerleyen bir model. Ayrıca çok az ip gidiyor. Bu şekilde delikli bir model olduğu için çok fazla ip kullanmanıza gerek yok. Alize Diva ile 2 yumak yeterli olacaktır. Cotton Gold kullandığınız zaman, şu anda örmediğim için bilemiyorum ama yine 2-2,5 yumak ip gidebilir ama tabii ördüğünüz bedene bağlı olarak değişecektir. Evet, yine arttırma yerine geldim. Şimdi bu işaretleyicilerimizi de böyle birkaç sıra ördüğümüz zaman şöyle biraz yukarıya doğru çıkartalım. Çünkü gerçekten köşeleri karıştırabilirsiniz. Bu tekrar eden 2 sırada gördüğünüz gibi köşenin olduğu yer belli olmuyor. Yani beden ayrımlarının olduğu yerler belli olmuyor. O yüzden işaretleyicilerinizi takip edin. Evet, şimdi işaretleyicimin olduğu yere geldim. Burada yine aralarda 2 zincir çekerek 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle üçüncüsü ve dördüncüsü. Evet, bundan sonra yine aynı şekilde devam ediyoruz. Arttırma yerlerinde bu şekilde 4 tane ikili trabzanımız, aralarda da 2 zincirimiz var. Evet, şöyle gösterecek olursam başlangıcımız da bu şekilde. Evet, zincirlerimizi gevşek çekelim, gerginlik oluşmasın. Evet, sırayı tamamlayıp tekrar geliyorum. Sırayı tamamladım, başladığım yere tekrar geldim. Sonda bir tane V boşluğu yaptım ve yine 2 zincir çektim. Şimdi burada yine 3. zincirin içine, şöyle 3. zincirin içine battım ve kaydırmayla kapattım. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. Şimdi bu ortadaki, bakın burada 1, 2, 3 tane boşluğumuz var. Ortadaki boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burada arttırma yapmış oldum. Tekrar 2 zincir. Hemen sıradaki ikili trabzanın üzerine yine bir ikili trabzan yapıyorum.
2 zincir, sıradaki trabzanın üzerine yine bir ikili trabzan. Bakın ilk başlangıcımızı bu şekilde yaptım. Şurada 2 zincirle bağladım. 5 tane zincirimiz var. Sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan, ortadaki boşluğun içine bir ikili trabzan. Yine trabzanların üzerine aralarda zincir çekerek 2 zincir, yine ikili trabzanlar yaptım. Şimdi tekrar 2 zincir, şu V boşluklarının ilk trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir, yine diğer trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Bu sırada sadece arttırma yerlerimiz değişiyor. Bütün trabzanların, yani V boşluğundaki trabzanların üzerine 2 zincir çekerek ikili trabzan yapıyoruz. Evet, kol ayrımının olduğu yere geldim. Hemen 2 zincir çektim. Buradaki ilk trabzanın üzerinden başlıyorum. Şöyle bir ikili trabzan, 2 zincir, tekrar bu sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Şimdi başlangıçta başlarken burada 5 tane zincir çektiğimiz için buradaki iki trabzanı fark etmemiş olabilirsiniz. 5 tane zincir çekip buraya bir trabzan yapıyoruz. Gördüğünüz gibi önce 2 tane ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3 tane boşluğumuz var. 2 zincir, hemen ortadaki boşluğa bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir, sıradaki trabzanın üzerine yine bir ikili trabzan. 2 zincir, tekrar bir ikili trabzan. Yine buradan sonra aynı şekilde 2 zincir, bir trabzan şeklinde devam ediyoruz. Hemen şöyle göstereceğim size. Bakın burada toplamda, yani arttırma yerimizde şuradan itibaren sayarsak 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzanımızın olması gerekiyor. Evet, sırayı tamamlayıp tekrar geliyorum. Başladığım yere tekrar geldim. Sonda 2 zincir çektim. Burada yine 1, 2, 3. zincirin içine batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. Şöyle kaydırmayla bağladım. Şimdi 3. kez arttırma yapacağız. Buradaki 3 sırada arttırma yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirle başladım. Hemen sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. Şimdi bu ortadaki, bakın alt sırada şu ikinci, yani ortadaki boşluğa yapmış olduğumuz ortadaki trabzanın üzerine V boşluğu yapacağız. 2 zincir çektim, bir ikili trabzan, tekrar 2 zincir, aynı yere bir ikili trabzan daha yapıyorum. Tekrar 2 zincir, sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan, 2 zincir, sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan yaptım. Şimdi artık devam ediyoruz. Yine aynı şekilde hep 2 zincir, bir ikili trabzan, 2 zincir, bir ikili trabzan. Yine hatırlatayım, zincirlerimizi gevşek çekelim. Şöyle bakın, ilmekleri bile gevşek olacak şekilde topluyorum. Evet, bu şekilde bu sırayı da tamamlıyoruz. Bundan sonra yeni sırada yine burada olduğu gibi yine 2 tekrarlı olan sıramıza başlayacağız. Hemen onu da göstereceğim. Sırayı tamamladıktan sonra başlangıcını göstereceğim. Burada sadece görmüş olduğunuz gibi şu ortadaki trabzana, burada işaretleyicilerimizi de yukarıya taşıyalım artık. Şöyle, şimdi şuraya getiriyorum. Artık bu kutucuk sıramızı yaparken, şimdi bu ortadaki tek trabzanın üzerine sadece V boşluğu yapıyoruz. Yani köşelerde bu şekilde arttırmamız var. 1, 2, bir tane V boşluğu, tekrar 1, 2 tane ikili trabzanımız. Aslında buradaki trabzanlarımız da artmış oluyor ve yine modelimizle birlikte devam ediyor. Yine buraya geldiğimiz zaman şurada
bir ikili trabzan, 2 zincir, bir ikili trabzan, 2 zincir. Ortadaki trabzanın üzerine bir tane V boşluğu yapacağız. Hemen bunu da yukarıya çıkartalım. Şöyle köşeyi, hatta şu ortadaki trabzanın üzerine takarsak daha iyi olur. Evet, şimdi sırayı tamamlayıp tekrar geliyorum. Son sırayı tamamladım ve robamız bu şekilde görünüyor. Şimdi burada 3 sıra kutucuk sıramızı tamamladım. Gördüğünüz gibi şimdi artık buradaki iki tekrarlı sıramıza başlayacağız. Hemen bu sıranın başlangıcını göstereceğim. Daha sonra zaten artık alt sıralardan bakarak yapabilirsiniz. Yalnız burada bu iki sırayı yaptıktan sonra buradan, yani şu sıradan itibaren takip ederseniz daha iyi olur. Çünkü buradaki arttırmalarla burası yaka başlangıcı olduğu için buradaki arttırmalarımız farklı. Yani burada gördüğünüz gibi 4 tane trabzanla başlıyor. Sonra ikinci sırada yine ortada bir tane arttırma trabzanımız var. Üçüncü sırada da V boşluğuyla arttırma yapıyoruz. Yani şu iki sırayı tamamladıktan sonra şuradan birinci sıra olarak takip etmeye başlayacaksınız. Evet, hemen şöyle göstereceğim. Burada şimdi şu zincirlerimiz de gördüğünüz gibi burada bu şekilde görünüyor. Burada da size şöyle iki zincirimi çektim. Şöyle yaparsanız 1, 2, 3. zincirin gevşek olursa zinciriniz bunu yapabilirsiniz. Üçüncü zincirin şöyle bakın üstten bir de şöyle ikinci ilmeğini aldığımız zaman bu şekilde birleştirirsek, ben de yapamadım. Şöyle bakın, elimi yatay tuttuğum için şöyle üstten iki ilmeğini alarak şu kaydırmayı yaparsak zincirimizin yönü şöyle içe doğru dönüyor ve burada belli olmamış oluyor. Unuttuğum için şimdi aklıma geldi, göstermek istedim. Evet, şimdi burada şu sıraya başlarken bakın burada ilkinin içine hemen buradaki köşemizi yapacağız. Çünkü arada bir tane boşluk atlıyoruz ve tekrar bu ortadaki V boşluğumuzun içinde de yine buradaki köşemizin olması gerekiyor. Buna dikkat edeceğiz. Çünkü diğer sıralarda da birleştirme yerine göre biraz kaydırma yapmanız gerekebilir ya da bu file sırasını bitirdiğimiz zaman bu şekilde devam edebilirsiniz. Şimdi hemen başlayalım. Daha sonra onu tekrar göstereceğim size. Şimdi burada ilk boşluğun içine birleştirme yaptıktan sonra 3 zincir çektim. 2 ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir, tekrar 3 ikili trabzan. Biraz model bu tarafa kaymış oldu arttırmalardan dolayı. Şimdi zincir çekmeden arada bir boşluğu atlıyorum. Tam ortadaki V boşluğunun içine, yani V boşluğuna yapmamız gerekiyor. Buraya 3 ikili trabzan, 2 zincir ve 3 ikili trabzan. Sadece burada başlangıcı göstermek istedim. Hep bir boşluk atlıyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz. Burada şimdi bir boşluk atlayacağım. Buraya yine aynı şekilde trabzanlarımızı yapacağız. Şimdi bu sırayı tamamlayıp buraya geldiğimiz zaman burada şurada son köşemizi yapacağız. Buraya son trabzanı yaptıktan sonra zincir çekmeden buradaki ilk trabzanın üzerinden kaydırmayla bağlayacağız. Daha sonra yine aynı sırayı tekrar edeceğimiz için burada kaydırmayla köşe boşluğuna geleceğiz. Köşe boşluğunun içine yine aynı şekilde köşemizi yapacağız ve iki zincir boşluklarına köşeler yaparak bu ikinci sırayı aynı şekilde tamamlayacağız. Daha sonra sırayı tamamlayıp geldiğimiz zaman yine buranın içindeki köşenin, şimdi burada birleştirme yapacağız. Dolayısıyla burada şu V boşluğuyla başlamanız gerekebilir. Yani önce 5 tane zincir çekip bir V boşluğu, 2 zincir, sonra şu ilk sırada yapmanız gereken arttırmayı bu işaretleyicinizin olduğu köşe boşluğundan devam ettirebilirsiniz. Yani bazen bu tarafa geliyor, bazen bu tarafa doğru ilerleyebilirsiniz. Daha fazla videoyu uzatmayacağım. Ben şimdi biraz öreceğim. Bir iki model sırası daha öreceğim. Daha sonra size bedenin, yani kol ayrımlarını birleştirmeyi nasıl oluyor onları göstereceğim. Hemen buradan devam ediyorum.
Evet, ben bir model sırası daha ördüm. Bu haliyle 38 bedene uygun oldu. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın buraya geldiğimiz zaman 1, 2, 3. model sırasının ikinci sırasında birleştirme yapıyoruz. Şimdi burada hemen şöyle ölçüleri vermek istiyorum. Şimdi burada esneme yapmadan vereceğim. Bakın bu şekilde. Burası 45 santimetre, yani tam 38 bedene uygun oldu. Bir model sırası daha yaparsak aynı ip ve tığ numarası kullanarak bir model sırası daha yaptığımız zaman medium ve hem medium hem large'a da uygun olabilir. Çünkü burada istediğimiz bedene gelene kadar sürekli model sırası eklemeyeceğiz. Çünkü o zaman şu bölümdeki kolların uzunluğu çok fazla artacağı için o zaman kolunuzun birleştirme noktası çok aşağıdan olacaktır ve kolunuzu böyle kaldırdığınız zaman burada kasma yapacaktır. O yüzden burada şimdi üçüncü model sırası 38-40 beden diyelim. Çünkü birleştirme yaptığımız zaman da buranın santimi biraz daha artacak. Onu da hemen şimdi göstereceğim. O yüzden dördüncü modelde de medium large diyelim ve beşinci modelde de yaklaşık veriyorum tabii ki large ve üzeri olarak yapabilirsiniz. Şimdi burada tabii ki kol genişliğini şöyle, ben şimdi bir sıra ördüğüm için şu kol genişliği de yine buradaki beden ölçünüze göre paralel ilerleyecektir. Mesela ben large beden için burayı 20 santimetreye yakın yapıyorum. Şimdi burada birleştirme yaptıktan sonra da burada zincir çekeceğiz birleştirmede. O yüzden orada da bir 2,5 santim hesabımız olacak ve onları da buraya, bu hesaba katmamız gerekiyor. Şimdi en son sizinle şöyle hemen göstermek istiyorum. Şu sırada bırakmıştık. Şimdi burada artık biraz geriye gelmişti birleşme noktamız, yani sırayı tamamladığımız yer. Bakın burası benim birleştirme noktam. İkinci sırayı yaptığım zaman burada birleştirme yapıp burada ikinci sırasına başladım. Sonra bunu bitirdiğim zaman burada yine şöyle burada birleştirme yaptım. Dolayısıyla buradan kaydırmayla geldim. Burada şu alt sıradan takip ediyoruz. Bu sıranın üzerinde V sıralarımız var ve buradan kaydırmayla köşeye geldim. Bir tane V boşluğu yaptım. 5 tane zincir, bir ikili trabzan. Daha sonra köşeye devam ettim. Yani biz burada başladığımız zaman genelde köşeye geliyorduk kaydırma yaparken. O yüzden burada geriye gelmiş oldu. Model sıraları arttıkça bu biraz daha şuradan da başlayabilirsiniz. Bunun üzerinde kutucuk sırası var. 5 tane zincirle kutucuğa başlarsınız ve köşeye gelirsiniz. İşaretleyicinin olduğu yere kadar gelip köşeden devam edebilirsiniz. Burada ben şimdi 3 model sırası yaptığım için şu birinci sırada kısa kollu ya da uzun kollu da çalışsanız burada bıraktığınız zaman burası kolda kenar çalışması olarak göründüğü için bu birinci sıradan sonra ikinci sırada birleştirme yapıyoruz. Bakın ben burada ipimi kestim. Zincirlerimi ilmekleri tutarak kaydırma yaptığım için bu tarafa içe doğru döndü. Burada ipimi koparttım. Çünkü birleştirme yapacağımız zaman her zaman ipimizi burada birleştirip kesiyoruz. Daha sonra burası kolun olduğu yer, ön beden veya arka bedenin olduğu yerden şu köşe boşluğundan buradan birleştirme sıramıza başlıyoruz. Yani buradan zincirle yükseldim. Yine aynı şekilde modelimizi devam ettirdim. İkinci sırada şöyle yine burada kol ayrımına geldiğim zaman, yine köşenin olduğu yere geldiğim zaman hemen burada bakın yine köşemi yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Alize Diva biraz ince olduğu için burada 9 tane çekebilirsiniz. Ama bedenlere göre 7, 9, 11 şeklinde burayı arttırabilirsiniz. Çünkü burayı şöyle ikiye katladığımız zaman buradaki şu 1 santimetre ya da 1,5 santimetre hem kolun genişliğine eklenmiş olacak hem bedenin genişliğine 1 santim 1,5 santim eklenmiş olacak. Bedene önde ve arkada olarak düşündüğümüzde yani toplam beden genişliğine 2-2,5 santimetre eklenmiş oluyor. Bunları da burada bedeninizi ölçerken birer santimde yine buralardan geleceğini, şimdi burası 45'ti, 46, 47 oldu örneğin. Arka bedende o şekilde olduğu zaman toplam santim hesabı o şekilde hesaplayabilirsiniz bedeninizin. Şimdi burada hemen kol bölümünü atladım. Şöyle köşenin olduğu yere geldim. Burası, bakın şurası bizim kolumuz. Şimdi burada 7 zincir çektim. Yine zincirlerimi çok sıkı çekmedim. Bence Alize Cotton Gold'la her zaman 7 zincir çekerim. Çünkü kolun çok fazla geniş olduğu zaman burada yükseltimiz oluşacak. Şimdi köşenin içine geliyorum. Yine modele devam ettiriyorum. Zincirimi çektim.
Buraya geldim. Aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi başladığımız yere gelene kadar, yani diğer köşenin olduğu yere gelene kadar yine modelimize devam edelim. Sonra tekrar geliyorum. Evet, ikinci kolumuzun olduğu yere geldim. Bakın buradaki başlangıca birleştireceğiz şimdi. Hemen burada da 7 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi burada hemen ilk trabzanın üzerine şöyle buraya batıyorum. Burayı kaydırmayla şöyle tığım takıldı. Hay Allah, bir türlü şöyle kaydırmamı yaptım. Şimdi buradaki köşe boşluğuna yine kaydırmayla geleceğim. Trabzanların üzerine neden tığım takılıyor onu da size söylemeyi unuttum. Şöyle 3 zincir çekip bırakacağım. Şimdi ben şurada 4,5 milimetre tığa geçtim. Çünkü model sırasını dediğim gibi çok fazla arttırarak koldaki şu uzunluğu ayarlayabilmek için. Şimdi 4,5 milimetre tığ ile de rahatlıkla ördüm ve burada kademeli tığ kullanarak burayı biraz daha rahatlatmış oldum. Birleştirme yerini biraz daha rahatlatmış oldum. O yüzden santim hesabımız da artmış oldu. Şimdi bakın gördüğünüz gibi buradaki zincirlerle birlikte şimdi sizin burada kol ile beden orantınız yani santim hesabınız eğer 1-2 santim denk gelmiyorsa burada 7 değil de 9 tane zincir çekebilirsiniz. Yani bir model sırası yaptığım zaman ben 9 santimetre yani her modelde 9 santimetre genişledi. Sizler de ona göre ilerleyebilirsiniz. O yüzden ben burada 4,5 milimetre tığ ile devam ettim. Sizler burada birleştirme yapmasanız bile buradan sonra burada yine tığ numaranızı yarım milimetre hangi tığı kullanıyorsanız kullanın. Yarım milimetre daha büyük kullanarak biraz daha rahatlatmış olabilirsiniz. Konuşamadım. Şimdi burayı bakın şöyle ölçtüğümüz zaman biraz önce 45 santimetre çıkmıştı. Şimdi bu zincirlerle beraber burada şöyle ölçtüğümüz zaman şöyle bir dakika. Bir ucu da bu tarafta. Bakın 48-49 santimetreye yakın oldu. Bu da dökümlülük payı. Şimdi burası çünkü kol genişliğimizi 38 bedene göre ayarlamış olduk. Bakın burası 15. Şurayla birlikte şimdi daha örmediğimiz için buradaki santimle birlikte 16-17 santimetre olacak. Dolayısıyla 38 beden için yeterli bir genişlik olacak. 18 santimetre medium beden için yeterli. 19-20 santimetre large beden için yeterli bir genişlik. Tabii ki daha dökümlü, daha bol böyle giymek isterseniz bu santim hesaplarını 1-2 santim daha büyük yapmanız gerekiyor. Şimdi birleştirme yerinden sonra bir sıra yine modelimizle devam ediyoruz. Burada başlangıcı göstereceğim. Daha sonra şu zincirlerin üzerine nasıl devam ettiğimizi göstereceğim. Şimdi burada ikinci sırada nasıl başlıyoruz? Artık arttırma sıralarımız olmayacak. Direkt modele başlıyoruz. Yani burada 5 tane zincir çekiyorum. Kaydırmayla buraya geldim. 3, 4 ve 5. Hemen buraya bir V boşluğu yapıyorum. Yine 4,5'la devam edeceğim. Dümdüz inmeyecek bu şekilde. Buraya bir V boşluğu yaptım. Arada 2 zincirimiz var. Modele devam ediyoruz. Tekrar sırayla bir V boşluğu yapıyorum. Şimdi gitgeller biraz uzun sürüyor. Sizler tabii ki burada birazını görüyorsunuz. Sonra bu gitgelleri yapıp tekrar gelmek gerçekten uzun sürüyor. O yüzden biraz daha kısa anlatmaya çalışıyorum. Bütün sıraları göstererek yapamıyorum. Çünkü zamanım yetmiyor buna. Şimdi burada V sıralarını yaparken hemen diğer bluzumdan da göstereceğim size. Böyle V boşluklarına başlamış olduk. Buraya geldiğimiz zaman bir V boşluğu, 2 zincir. Burada dördüncü zincirin 7 tane olduğu için dördüncü zincirin tam ortaya bir tane V boşluğu yapıp daha sonra 2 zincirle V boşluğumuza kaydırmayla birleştiriyoruz. Burada nasıl V boşluğundan sonra devam ediyorsak yine kaydırmayla birleştirdik 2 zincirle. Buradan yine kutucuk sıramıza 5 tane zincirle başlayarak
devam edeceğiz. Bundan sonra arttırma sıralarımız olmuyor. Burada da yine 2 zincir tam ortaya, 4. zincirin içine bir V boşluğu yapacağız. Burada dediğim gibi elinizi çok gevşek tutarak örün. Bu modelin özelliği, ben daha şimdi Alize Cotton Gold'da ördüğüm için çok gevşek de öremedim. Aslında bu ince ipimizle 3,5 değil 4,5 milimetre ile örüp böyle zincirlerin ya da trabzanların ilmeklerinin çok geniş görünerek örmek istemiştim. O zaman daha hoş duruyor ama gerçekten öremedim. Yani daha büyük tığ numarası kullanamadım ama sizler yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Şimdi evet, burası bu şekilde. Diğer bluzun üzerinden de hemen size şöyle göstereyim. Kafanız karışmasın. Bakın. Şuraya koysak, şöyle koyalım. Evet. Şimdi biz V sırasındayız. Gördüğünüz gibi tam ortaya bir tane V boşluğu yaptım. Daha sonra buradan kutucuk sırasına başladım. Daha sonra yine hep aynı yerden başlıyoruz artık bedende. Kayma olmuyor yani bu tarafa doğru. Sonra buraya başlıyoruz. Aynı şekilde modeli devam ettiriyoruz. Kolu uzun yapmak isteyenler yine modeli devam ettirecek. Nasıl başlayacak? Burada şimdi bu sıranın ikinci sırasını yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla şuradan başlarım ben, kafam karışmasın diye. Buraya bir tane köşe yapıp şurayı atlayıp daha sonra şuraya bir köşe yapıp sonra buraya bir köşe yapabiliriz ama buradaki genişlik eğer istediğiniz ölçüde ise, yani burada aslında kesme de yapabilirsiniz. Yani şurada köşeyi yaptıktan sonra şurayı atlayacağız bir kutucuk olarak, ya da şu ikisini de atlayıp şuraya bir köşe, sonra buraya bir köşe yapıp yine burada ikisini atlayacağız. Zaten burada iki tane köşe yaptığımız zaman, yani köşe dediğim şu üçerli gruplarımız. Burada ikişer tane köşe yaptığımız zaman biraz mesafesi kısa olmuş oluyor. Ama burada fazla atladığımız için iki kutucuk atlıyor. Bakın burada iki tane atladığımız için burası buraya denk gelecek diye düşünüyorum. Şuradan da yine şu iki taneye atlayıp köşeye gelebilirsiniz. Ya da buraya köşe yapıp daha sonra şuraya köşe yapıp buraya atlayıp şu tam ortaya bir köşe yapıp sonra yine buraya bir, şu boşluğa bir köşe yaparak, yani şunlardan yaparak bu ikinci sırayı zaten tamamladıktan sonra modelinizin yine burada V boşluğu sırasıyla üçüncü sırayla devam edeceksiniz. Evet, çünkü kısa kollu bir bluz çalışması, rova çalışması, ben fikir olsun diye bu şekilde vermek istedim. Uzun kollu yapmadığım için orayı da size gösteremeyeceğim. Dediğim gibi aynı şekilde modeli devam ettirmeye çok müsait, çok kolay bir model. Burada mantık yürüterek artık ikinci sıradan sonra V boşluğu ve iki sırada kutucuk sırasıyla kolu devam ettirebilirsiniz. Şurada endişe etmeyin. Bakın burada zincir çekip böyle geldiği için. Şimdi burada bu kolu örmeye devam ettiğiniz zaman burası düzeliyor. Çok fazla potluk olursa burada, yani şöyle bir potluk oluşursa, o zaman buradaki köşeyi fazla yapmışsınız demektir. Biraz daha atlayarak, yani şurada bir tane atlayıp buraya yaptıysanız tam ortaya yapabilirsiniz. Neyse, daha fazla uzatmayayım, kafanız karışmasın. Dediğim gibi sırası model sırasına göre devam ediyorsunuz. Evet, burada Alize Diva'yla 1, 2, 3, 4, 5. sırada birleştirme yapmışım. 5. model sırasının ikinci sırasında birleştirme yapmışım. 38-40 beden için. Tabii ki sizler bu başlangıcı 48 ile başlayıp daha küçük tığ ile örerseniz buradaki 5. sırada belki medium, large, x large'a buranın santim hesabı ona göre denk gelebilir. Kendi göğüs ölçünüzü alın. Örerken de ölçerek ilerleyin. Şu birleştirmeyi yaptıktan sonra da üzerinize deneyin. Yalnız bu ilk sırada, yani birleştirmeyi yaptığınız ilk sırada giydiğiniz zaman biraz belli olmuyor. Bir iki sıra ördükten sonra üzerinizde deneyin. Çok dar olduysa söküp tekrardan bir model sırası ekleyerek devam edebilirsiniz. Evet, şu örnek çalışmamız da bu şekilde. Ben Cotton Gold'da çok beğendim. Daha rahat örülüyor. Bu modeli Alize Diva ile örmezdim. Gerçi boşluklu bir model ama benim ona zamanım yetmiyor videolardan dolayı. O yüzden Alize Cotton Gold'la dantel gibi çok güzel durdu. Alize Diva ile de çok parlak, çok hafif durdu. Yani ikisi de çok güzel oldu. Bu şekilde devam edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.